Sen var ya. Eski futbolculardan Arifcan Yorulmaz diyelim. Şimdi bugün Opel Corsa'mız var 1.2 benzinli. Doğru mu Baran? Doğru mu söylüyorum? Doğru. Bu araba bir haftada 10 günde benzin yerine tamamen motor yağını yakıp bitiriyor. İnanılmaz değil mi? Duyduğunuza şaşırabilirsiniz ancak 10 günde 20 günde neyse bu araba tamamen motor yağını bitiriyor. Corsa D ile beraberiz. 1.2-1.4 Corsa C'de, Corsa D'de, A14 XR olsun, Z12 XF olsun. Kısmi olarak farklılıklar olsa da aracımızda tabii ki de arkadaşlar yine motor kodu farklılaşıyor. Corsa D'deki kodumuz ise A14 XR. Aracımızı almıştık. Şu an aslında videonun girişini yapmadığım için aslında arabayı bitirdikten sonra videonun girişini yapıyorum. Şöyle gel böyle. Aracımızın kaporta eksikleri de var. İlk olarak motor eksikliğini tamamlamak için müşterimiz bize başvurdu. Tamponda olsun işte tamponun altları olsun. Yine bu kısımlarda arkadaşlar bayağı bir eksiği var. Ancak ilk olarak motor bölümünü yaptırmak istedi. Aracımızın yağ yakma problemleri neden kaynaklanıyor? Opel grubunda genellikle piston ve sekmandan kaynaklanıyor. Hani böyle bir valve sistemi, BMW'lerdeki gibi PCV valfi, işte havalandırma kartal valfi olmadığı için genellikle arkadaşlar pistonlarımızdan dolayı yakıyor. O yüzden de artık maliyetler uçuyor gidiyor. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Söküm aşamalarında beraber olacağız. Baran, burun orijinal mi? Orijinal abi, hatasız boyasız. Benzinimizin havasını almamız gerekecek. Nasıl hava çıktığını gördük. Kapat, aç. Kapat aç Baran. Kapat, aç. Marşa bas. Evet, havasını alırsanız çalışması kolay olur. Kütüğün içerisinde benzin geliyor, sıkışıyor. Enjeksiyonlar düzenli püskürtme yapamayınca sen uzun marş yaparsın çalışır araba ama ben buradan bilmeyenlere burada hava memesi var. Bir de klima kapağı gibi, gaz dolum kapağı gibi kapağı var. Buradan havasını aldım diye aracın bir marşta bana mısın demez. İşlem bitti. Suyumuz yok. Biraz pompalayacağız. İşte bir problem var mı su sisteminde göreceğiz. Ben yakaladım bazı şeyler de o yüzden çekiyorum. Gel. Şu an nerede? Bir barda. Bir barda. Öyle tut. Düşüyor mu? Evet abi. Şurayı çek. Işığı tut. Bu araç müşterimizin anlattığına göre hararet yapıyor, su kaynatıyor, iple kalkıyor falan filan ve yaptırıyoruz yine aynı. Yaptırıyoruz yağ yakma başladı. Haftada 1 litre mi dedi bir şey dedi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bitiriyordu. Evet bayağı bir sorunları vardı. Yarı otomatik kilitli şanzıman sorunları vardı. Kavrama sorunu, mekatronik sorunu neyse bunları tamamen elden geçirdik. Artık motoru revizyonlu işlemini bitirdik. Toplama aşaması da bitmek üzere. Bugün cumartesi saat 18.30, 19.30 paydos olmadan çalıştıralım diyoruz. Tüm komple arkadaşlar tesisat, su kablosu, motora dair her şey şu an söküldü. Tamam abi. Olur öyle şeyler. Hadi bakalım. Tabii motora dair her şey söküldü. Şu an ise liftimizin ayaklarını motordan dışarıya doğru çıkardık. Öncelikli mi? olarak golfümüzü kaldırarak arkadaşlar Yarı otomatik mi? altına sokacağız. Aracımızı liften geriye doğru çıkarmamız gerekiyor. Aracımız şu an liftin iç kısmına doğru, ayağına doğru motoru bağlayabilmemiz için Baran Usta şu an aracın altına yattı çünkü arkadaşlar alttan bir tane çevre civatası bırakmıştık. Normalde Baran Usta söktüğü için böyle oldu. Normalde biz söksek üstten bırakırdık bu civatayı. Burada da farklılıklar olduğunu söyleyelim. Burada sağ taraf motor kulağı, motor takozu ne dersek bunu alıp artık motoru çıkaracağız. Buyur. Daha önce diş kaptırmışlar. Diş kapmış o. Herhangi bir sıkıntı olmadan ön taraf söküldü. Bir adet
diş kaptırma olayı yaşanmış arkadaşlar. Son bir adet arkada kaldı. Bunu da söktükten sonra motor kulağımız çıkmış oluyor. Tabii ki bunların hepsinin kontrolleri yapılacak. Kulaklarımızda önem arz eden parçalardan bir tanesi. Motor gördüğümüz gibi usta bayağı bir sallandı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Az daha. Bir tek. Kaldır. Kaldır. Burada bağlantı ayağımızı da sökeceğiz. Bunu yapmamızdaki temel sebep böyle çıkar. Ancak şaseye, boyaya arkadaşlar değer ve bu şekilde araca zarar vermiş oluruz. Bu yüzden hiçbir şekilde değmeden, herhangi bir yere zarar vermeden sökmemiz gerekiyor motoru. Bu yüzden bağlantı ayağı motor bloğuna sabitlendiği için bunu da söküyoruz. Diğer civata çıktı. Sonuncu civata. Son civata ve oynamaya başladı. Şanzıman motor ayrıldı. Buradan da net bir şekilde görebiliyoruz. Herhangi bir yere zarar vermeden şu an başarılı bir şekilde araç ve motor birbirinden ayrılmış oldu. Evet, Van Gölü canavarı çıktı. Van Gölü canavarı. Van Gölü canavarı. Motorumuz böyle. İç görüntülerini de alalım arkadaşlar. Burada debriyaj setinde bir değişikliğimiz olacak ama öncelikli olarak şunu söyleyelim. Araç yarı otomatik vites arkadaşlar. Önde ve arkada gördüğünüz gibi vites robotumuz ve şanzıman aktüatör beynimiz var. Baskı balatada problemler olduğunu söylemişti müşterimiz. Yani kavramasında bir problem var. Yarı otomatik olduğu için beyin ve robot kısımlarına da bakacağız. Şu an V kayış bölümünü söküyoruz. Gergi çıktı. Gergi kütüğüyle beraber kendisi çıktı arkadaşlar. Aracımızın külbütör kapağından devam ediyoruz. İlk olarak kapağı sökeceğiz. Aracımız bu arada arkadaşlar aşırı bir şekilde yağ yakma sonucundan geldi. Tabii külbütör kapağını çıkarabilmek için öncelikli olarak bobini de sökmemiz gerekiyor. Bobin gövdeye doğru sıktığı için bu sayede külbütör kapağını da sıkmış oluyor. İki civatası çıktıktan sonra bobini alacağız. Araçta aşırı tekleme, vuruntu yani aklınıza gelebilecek bütün arızalar bu araçta mevcut. Bu yüzden zaten bilgisini müşterimize vermiştik. Gerekli işlemler yapılıyor. Bobinimiz çıktı. Herhangi bir problem var mı diye ustamız kontrollerini gerçekleştirdi. İç kısımda bulunan civatalar sökülecek. Bunlar sökülmüştü zaten. Bakalım külbütör kapak contası nasıl çıkacak? Her zamanki gibi silikonlu. Silikonlu mu? Altta kaldı. Bir bakalım usta. Oraya yapışmış o. Bak yapıştı bak deliğe gidiyor bak. Çöpe doğru gitti. Bunların hepsi yapılacak. Zincire baktığımızda aşırı kararmalar var. Kötü duruyor. Benzinli bir araç olduğu için mil gövdesi, görüntü güzel arkadaşlar. Uyduruk bir civata. Burada uyduruk bir civata var. Buyur abi. Takipçiniz. Buyur abi. Abi babamın bir Opel kombosu vardı. Arabayı burada yaptırmaya çalıştı. Bir ses geldi. Şarj motorumuzun da yine civataları çıktıktan sonra tabii ki burçlarını içine itmeniz gerekiyor.
Rahat bir şekilde alabilmemiz için. Baskı balata değinmiştim. Bakın uzamış yaylar. Uzadıkça baskı balatanın bittiğini net bir şekilde görüyoruz. Ön kapak cıvataları. Yağ pompası kuvvetli basınca sahip olduğu için burada 2 tane kalın O24'lük cıvata var. Ne oldu Baran Usta? Aldım abi. Enjektörler hazır. Hazır abi. Tamam. Hızlı hızlı gidiyoruz bu videoda arkadaşlar. Bir lokma. Tut oğlum. Bekle. Bir bakalım yüzüne de. Balata bitmiş durumda. Bitik. Zaten baskıdan anlıyoruz usta. Baskıyı bir hemen dönder Baran. Yayları Yani. bahsettim ben. Uzamış gitmiş. Yenileri takıldığında farkı zaten göreceksiniz. Tamam Baran, al karter cıvatalarını al da ön kapağı alalım. 4 tane karter cıvatası ön kapak cıvatasını da tutuyor. Herhangi bir cıvata kalıp kalmadığını kontrol ediyoruz. Altına takoz koyduk ki ön kapak masaya basmasın diye. Bir tornavida alalım hemen. Ön kapağımız başarılı bir şekilde çıktı. Zincir uzun zamandır değişmediği çok açık belli. İnanılmaz bir kızarıklık var. Şöyle göstereyim. Işık yansımasından da belli oluyor. Karteri sökeceğiz. Arkadaşlar özellikle şu sensör çok önemli. Problem yaşayabilirsiniz. Cıvataları topluyoruz. Cıvatalar önemli. Hemen sök, şimdi sökebilirsin. Tamam bitti. Evet, yine karterin iç görüntüsü kötü. Bazı korsalarda, Corsa D, Corsa C'lerde motor farkından dolayı karter contası çıkmayabilir. Ancak bu Corsa D'de, Corsa motorumuzda karter contamız çıkıyor. Krangın iç görüntüsü Berbat. berbat, evet. Bayağı kötü Çok duruyor. çirkin. Sıra volantta.
Kötü. Görüyor musun aşınmayı? Aşırı kötü usta. Bunlara değinmeye bile gerek yok. Az tutuyor. Getir. 10 mudur mevzusu var. Şimdi silindir saplamalarımızı toplayacağız. E12'lik toplamda 12 tane cıvata saplaması var. Tabii ki rektifiyeden gelen parçalarımız var arkadaşlar. Kapağımızın şöyle görüntüsünü paylaşalım. Üstüne dizilimlerini yaptık. Burada pistonlarımız var. Pistonlarımızın yenilendiğini, silindir yüzeylerinin yapıldığını söyleyelim. Orijinal ürün kullanıldı. İşte neyse marka vermeyeyim. Birkaç dandik ürünler var. Bunlardan kullanılmadı. Arka keçe, ön keçe, takım conta halinde. Bütün parçalar bizleri bekliyor. Şöyle gördüğümüzde yine görüntümüzü almış olalım. Yarın toplamaya geçiyoruz. İşlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Dün kapağı ve bloğu pistonları yüzeysel olarak sizlerle paylaşmıştık. Bu araba neredeyse 10 günde tamamen bir motor yağını bitiren bir pozisyondaydı. Evet. Ardından yüzey temizlikleri için tabii ki de şu an silme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu şekilde iç kısımları net bir şekilde görünüyor. Toplandıkça daha motor haline gelecek, yakışıklı hale bürünecek arkadaşlar. Bu noktada silindir saplamalarının bulunduğu iç kısımda, delik cıvata kısımlarında arkadaşlar, diş kısımlarındaki sıvıları dışarıya doğru çıkarmamız lazım. Yoksa silindir saplamaları tam olarak sıkılmadığı için yüzeysel olarak yağ suya karıştırabilir, dışarıya yağ veya su kaçakları yapabilir. Kompresyonda bir kaçaklık olabilir, daha sonra uğraşmak istemeyiz. Bu yüzden silindir saplamalarının diş kısımlarını, iç kısımlarını temizliyoruz. Burada ise silindir kapağımız var. Subaplarımız arkadaşlar gıcır gıcır duruyor. Kapağımız da yine gıcır gıcır durduğunu söyleyelim. Ardından üstüne diğer dişli gruplarını takmış bulunduk. Silindir kapağımız, contayı gördük herhalde. Gösterebildiğim kadar gösterdim. Takım conta halinde değişiyor zaten. Biz herhangi bir şekilde arkadaşlar contaları tek tek almıyoruz. Burada takım conta halinde değişimler var. Ardından silindir saplamalarımız E12'lik 12 tane cıvata saplamadan oluşuyor. Teker teker yerlerine geçecek. Bir yandan elle tutturuluyor. Bir yandan da Baran ustamız tabii ki tutturma işlemini gerçekleştiriyor. Silindir kapaklarının, saplamalarının elimizden tuttuğuna emin olalım. Hiç kaptırmayalım. Ve ondan sonra boşluğunu alırken de bak şimdi buraya gel evlat. Şu sesi duyduk. Ses geliyor. Bak bura hizayı bozdu. Geldi yine bozdu. Bunu öyle bir ayarlayacağız ki contamız her ikisine aynı anda basıp buradan yağ sızdırma olayı olmayacak. Şöyle olursa bak ne oldu burası. Bayağı bir açılma gerçekleşti. Şöyle oldu, öne geldi. Yerini şu şekilde ayarlıyoruz. Parmağımız her iki tarafa da eşit olduğunu anlıyor. Kapağımızı sıkıyoruz. Şu an sıkma işlemi gerçekleşebilir usta. Evet. Tabii ki bunların hepsinin boşluğunu alarak gideceğiz. Bir numarayı alacağız arkadaşlar. Ortadan sona doğru devam edeceğiz. Bir numaramız yaklaşık 20 Güzel Newton. sökmeye koyuyorsun ha. Ustamız buradan ayarını yapıyor. Biraz önce bahsettiğimiz ayar. Baran ustamız da 20 Newton Motor düşecek neredeyse. ha. Düşecek motor. Tut elinle. Sadece boşluk alma işlemlerini gerçekleştirecek. Burada tabii ki milimetrik ayarlar önemli. İlerleyen zamanlarda boşluğu. yağ su kaçağı olmaması gerekiyor. Al. Boşluk almaya devam ediyoruz.
Zaten tabancanın dönüş hızından anlayabiliyoruz. Yine kontrolü gerçekleştirdi ustamız. Son kontrollerimizi de yapalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yıkada getir tozlar kalmaz. Şu noktada yıkanan parçaları görebiliyoruz. Külbütör kapağımız yıkandı. Emme manifold içi yıkanacak. Burada ön kapağımız yıkandı. Eski silindir contamızı burada görebiliyoruz. Eski baskı balatamız bizleri karşıladı. Bunların hepsinde yine değişiklik olacak. Devir daim değişiyor, termostat değişiyor. Yani bayağı bir değişimimiz oluyor. Zamanlamayı ayarlayan zincir setimiz de yine tam set halinde değişecek. Tabii zincirin tüm parçaları değişeceği için burada bayağıdır değişmeyen, yani gördüğünüz gibi beyaz renkten kahverengiye dönüşmüş bir zincirimizin ne hale paleti var. geldi. Çöp. Bakın aradaki farkı buradan net bir şekilde anlayabileceğiz. Tabii ki oturduğu noktayı bir adet silme işlemi gerçekleşiyor. Yine bunu 2 tane cıvata tutacak. Zincirimiz bunların üstünde çalıştığı için çok büyük öneme Sahip. Gergisini kuruyor. Paleti düzenli çalıştırıyor. Zincirimiz tam kanalda çalışıyor. Ben sana onu istemedim, var bende. önemli bir detaydan bahsedelim. Sıkarken denemeyin. Sıkarken denemiyoruz. Sökerken tabii ki de tabancayla kolay bir şekilde sökülüyor. Bujilerimiz çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da ateşlemenin en önemli parçalarından bir tanesi. Artı bobin de aynı şekilde. Yenileriyle değişecek. Tabii burada pistonun üst ölü noktada olması gerekiyor. Buradan bakacağız. Sök tıpayı. Göz kararı aldık usta. Evet. Tabii burada da kitleme aparatlarımızın yerleri mevcut. Tapa çıkacak. Krangı kilitleyeceğiz. Egzantriklerimiz kilitlenecek ve dişlimizin ayarı var. Zincir yerleştirmemiz şu an için öylesine takıyoruz. Baran motoru tut sen. İlla söylemeyek kardeş. Tamam. Bu noktada herhangi bir ayar yapmıyoruz. Ayarı en son yapacağız En son arkadaşlar. çünkü kitlemeleri takacağız. Aparatları getir. Krangı döndürüyor mu? Bak oradan. Buraya bakın. Döndürdü biraz. Gönderiyor biraz. Biraz döndürecek zaten. Elimin gideni o kadar olur. Döndürdü, bitti mi? Oynamıyor da. Oynamıyor usta. Tamam, bulmuş yerini işte, öyle. Şimdi geldik egzantrik bölümüne. Egzantrik bölümünde de arkadaşlar kamlar birbirine bakması lazım. İnce olan kısımda ince olan kısımlara göre ayar yapacağız. Buradan girecek. İyi mi böyle? İyi öyle. Egzantrikler artık hiçbir şekilde oynayamaz. Kilitlendi. İlk olarak zinciri takmadan önce şu görmüş olduğumuz evet. contayı takmamız lazım. Neden usta?
Daha sonra ortası dolu olduğu için zincirden yerine koyamıyoruz. Yani bu da Hataya düştük mü ben de düştüm geçmişte. Hemen ezbere İnsan takıyoruz onu- ama aynen, her ezbere araba tak- aynı olmadığı için bazı akıl kalmıyor işte. tabii ki biz dizilimleri gerçekleştirmeden Spreyler, önce bezler. contamızı yerine takacağız. Bu da bezin. Şimdi geldik arkadaşlar zincirimizin tabii ki takılma aşamasına. İlk olarak zincir, daha sonra paletlerin gelmesi lazım. Paletleri taktıktan sonra zinciri takamazsınız. Contayı taktıktan sonra zincirin dizilimi Bakın gerçekleşiyor. Boşluğu da gergiye vermeniz lazım. Bunu da söylemiş olalım. Paletimiz güzel bir şekilde yerine doğru geliyor. Renklenmeye başladı zaten, buradan motor görüyoruz. Ardından 1 numaralı kademede sıkacağız. Kontrasını da yaptıktan vidasını sonra getir hadi. tamam. Sıra geldi soldaki, yani tek bir cıvatanın olduğu gergiyle yağ gergisiyle. O tortun bir büyüğünü getir. Buradaki paletimizde bir adet cıvata var çünkü üstte yağ gergimiz gelecek. Üstü yağımızla, basıncıyla arkadaşlar gelmiş olacak. Bak şöyle şuna. Motorda gitmesin hani. Çek elini. Neyi çaldın lan? İşte burç buraya. Ardından kapağımızı taktık. De Torx'luk E8 miydi Baran Usta? E10'luk Torx'luk cıvatalarımız. Cıvata verelim dört bir tane köşeyi daha evlat. sarıyor. Ancak yağ pompasına gelen kısım şöyle E14'lük 2 tane yağ basıncı olduğu için burayı Kuvvetli büyük çıkacak. cıvatalar kullanılmış. Tut motoru. Aç diyor. Eski ön kran kekemiz yenisiyle değişti. Ardından bura dişlisi takıldı. Eski emme contalarımız çıktı arkadaşlar. Yenileriyle değişecek. Emme contaları çok önemli değere sahip. Eğer buralardan hava alırsa sistemde hava kaçağı mevcut arızası, sistem fakir çalışıyor arızası gibi problemlerle karşılaşırsınız. Harici alması demek aracımızda bozukluk olması, yani çalışmasında problemler yaratması demektir. Çekişinde düşüş, yakıtta da fazlalaşma olacaktır. Burada emme manifoldumuzun contaları değişiyor. Mesafesi. Buyur. Can efendi. Ne oldu da gene borusu? Yok bulamamışlar. Bunu sağlayacağım zaten gel abi diye. Size güvenen yarsız kalır diye bir laf var biliyor musun? Ama bize güvenle alakası yok. Ben Burada külbütör kapağımızın contası da değişiyor. Bunun tabii ki her zaman orijinal olmasına dikkat edelim. Kapağı koyarken sizden önce uçuyor conta. Ne dedim bana? Bir de kampanyalara inanmayın yani, öyle her gördüğünüz kampanyaya. Takınca kampanya uçuyor ya, conta da uçuyor yerinden. İşte. Diye geldi ya hani. orijinal olduğunu bildiğim için. Ben diyorum.
Aracımızın üzerinden çıkan debriyaj rulmanı. Burada önemli detaylardan bir tanesi arkasına gelen şu o-ringin değişmesidir arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan biri. Yoksa şanzıman yağ kaçağımız. Buyur Baran Usta buyur. Paranı toz ver evladım. Bu şekilde değişmesi. Bu noktada tabii ki motoru biz üstüne attık arkadaşlar. Yapmış Çok olduğumuz berbat işlem ya. kelebeğimizin contasını değiştirmek Çok berbat oldu. işi. Altını da tabii ki şu an destekledik. Contamız büyümüş oldu, kalınlaştı. Kaçakları önlemiş olduk. Boğaz kelebeğinin montajı gerçekleşiyor. Ardından Baran Usta'ya devir teslim gerçekleşti. 4 tane toplam civatası var. Devir teslim yaparken benim gözüm orada. İyi Bazı öğrendin, değil kelebekler mi? arkadaşlar şu şekilde su girişi olurken bu arabada olduğu gibi bazı kelebeklerde herhangi bir su girişi yok. Bunun amacı da kelebeği sıcaklıktan bir nebze de olsa soğutma sıvısının soğumasıyla tabii ki soğutmak. Torx mu o Baran? Evet abi 30 torsluk. 30 torksluk 4 tane civatası mevcut. Bir adet de soketimiz mevcut. Soketimiz bu şekilde. Ben de sinek çıkmış. Tık sesini Tıkını duyduk. duyduk. Bu da şöyle. Tabii ki üstünde bulunan tesisat gruplarının da tamamen yerlerine geçmesi gerekiyor. Her aracımızın arkadaşlar Yağ müşürü getir yeni olanı. yeni yağ müşürü getir. Arkadaşlar ön kapağı yıkadığımızda veya yıkama temizlik işlemleri yapıldığında Biz her arabanın şu yağ müşürünü değiştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda toz, pislik, benzin buna benzer bozabilir. Kırmızı yağ lambası yaktığı zaman yakabilir. Bu müşürden dolayı hani korkabiliriz çünkü kırmızı yağ lambası. Baran göster markasını. Markayı göster. Çıkardığın kutuyu göster oğlum. Şunu bana ver hadi. Şöyle görüyor muyuz abi? Gördük. GM olarak yenisiyle 24 değişiyor. alalım. Niye gelmiyor? Yanlış yerde miyim? Yok. şu an tuttuğunu basit bir şekilde görüyoruz. Yağ müşürümüz de orijinal Parçayla yenilenmiştir. 24 ile şöyle çok asılmadan sıkmış bulunduk. Bir Burada da adeti. tekli soketli müşürümüz var. Tam noktasına gelmesi gerekecek. Geçtiğini gördük. Ancak burada daha önce kırılma yaşanmış. Tırnağı kırık. aracımızın egzoz bölümündeyiz. Motoru geçirirken herhangi bir noktaya Zarar vermek istemedik. Evet, fana değiyor. Fanı kırma riski olduğu için zımpara çalıyoruz takosla. Egzozu sonradan koyuyoruz. Egzoz derken katalizörümüzü sonradan koyuyoruz. İçleri eriyor usta. Bazen dökülmeler yaşıyoruz. Arıza aranabiliyor. Bu yüzden de dikkat edilmesi gereken bir ürün. Aynen, kıymetli bir ürün bulamıyorsun. Burada tüm contalar değiştiğini bahsetmiştik. Yine egzoz manifold contasıyla beraber Ben sana sıfır yap demedim evlat, zımpara yap dedim ya. Bizim işimiz oldu da. Katalizörümüz şu an geçiyor. Bank 1 ve Bank 2 olmak üzere bu aracımızda 2 tane oksijen sensörü var. Biri hemen emme manifoldunun altından bağlantısı. Hemen diğeri de egzoz manifoldunun Topla da gel. Onluk da herhalde Baran Usta bunların somunları. Somunların başı 10 ama dişi 8 milimetrik yani 13'lük demek. 13'ün dişine sahip. Evet. Bunu niye 10'luk yapmış? İnce olsun somun, bakır olsun. Söküp sıkarken bakır kaynama yapmasın, rahat sökülsün diye mühendisi güzel bir uygulama düşünmüş. Ben niye o zaman 10-15 tane bundan kırdım yani ilk geldiğim zamanlarda? Sen kırdın. Sen başarıyorsun. Başarılmayacak işleri başarıyorsun. Yani abi o işlerin adamıyız. Bak hele. Baran burun orijinal mi? Orijinal abi hatasız boyasız. bahsetmiş olduğumuz kelebeklerin su girişini ve çıkışını gerçekleştiriyoruz. Ön tarafta bir tane, arka tarafta da yine girişi mevcut. Bu noktada egzoz manifoldumuzun tüm somunları el ile tutturuluyor. Bu hortumlarda herhangi bir deforme veya bir kaçak problem görünmediği için şöyle tekrar montajını gerçekleştireceğim. Abi su kablolarını taktın mı? Tabii ki bu da geri dönüş borumuz. Yedek su deposuna kadar geliyor arkadaşlar. Aracı çalıştırdığımızda, kontrollerimizi yaptığımızda bu hortumun ısınıp ısınmadığını kontrol edelim. Mutlaka. Çünkü en büyük problem soğutmalarda yaşanabilir.
kanallarının açık olması lazım. Tabii motoru topladık, temizledik ama yağ kanallarının da güzel bir şekilde açık olması gerekiyor. Üstündeki motor arkadaşlar 1.2, 1.4 neredeyse aynı özelliklere sahip benzinli atmosferik. Opel araçlarında gördüğümüz, özellikle Corsa'da, Corsa C'de hep aynı şekilde görüyoruz. Sadece Z12XR, A14XR gibi, mesela birinde karter contası çıkarken birinde fabrikasyon sıvı contayla çıkıyor. Bazı farklılıklarımız var. Birinde Vanos sistemli bir dişli var. Birinde işte kuru dişli var. Yani ufak tefek detaylar olsa da yine aynı motor diyebiliriz. Ne o? Yemek. Yemek programına bakıyor musun şeflere? Yo bakmıyorum ben. Biz her gün bakıyoruz ona. Orada bakıyor, canımız ne isterse onları yiyor. Vallahi usta ben yemek... Neyse, benzin enjeksiyonlarımızın soketlerini, kendisini sıcaktan, pislikten, sudan, çamurdan koruyor. Gizli olarak egzoz manifoldunu tutan şu deliklerden giren somunlarımız da mevcut. Onun için lokma vesaire girmiyor. Şöyle arkadaşlar bir aparatla sökebiliriz. Bunun bir diğeri de 13'lük herhalde. 11 abi. 10-11 var, 12-13 var. Yine cırcır kafası da giriyor gibi. Evet. Ya farklı bir aparat. İşte güzel. Hoşçakalın. İşi kolaylaştırır. Doğru. Volkswagen Uğraştırmaz. aparatı çok sever. Opel de aparatı çok sever. BMW o kadar çok sevmez. Mercedes'i bilmiyorum. Hep çizgi, döşe geç. Mercedes. Mercedes. 15 mi? Ver oğlum. Ama yapmayı en çok sevdiğim araba bu Opel'ler, bir de BMW. En çok sevdiğim. Başka yok mu bana? Başka yok ya. Bir tek bunları seviyorum. Ha, Yani kapıda var Opel Insignia bekliyor, ona bakalım. Bakarsın, yaparsın o zaman. yaparız. Niye Yaparız mı? Yaparım. Yaparız yok. Doğru. Ben mi yapacağım her şeyi? Yo, ben yapacağım. Heh. Sen yapan mı abi? Yapıyor muymuş? Vallahi bilmiyorum. Galiba yapacak ya. Galiba. Egzoz manifoldumuzun zor olan civataları 3 tanesi şu an Ver. sıkıldı. Baran yine her işe atladığı gibi bu işe de atlıyor. Lüzumsuz var ya bir tane benim lüzumsuzum. Ustam madem işi öğreneceğiz, elinden almazsak nasıl öğreneceğiz? Değil mi? Değil. Bak oraya uzun 10 lokma havalı cırcırı getirirsen işe öğrenin. Askılıkları unutmayalım. Gömlek askılığı gibi askılığımız var burada. Bunları getir oğlum cırcırdan, hadi yavrum. Yine su hortumlarımızdan devam ediyoruz. Yine ana giriş yedek su deposundan girişi bağladık. Burada da yerine oturtturalım. Kaldırıp klimayı koyalım. Şunları kayışları sıktık takalım. herhalde. Termostata giren usta. Öbürü neye giriyor? Bu radyatör giriş, radyatör çıkış. Devir daimi da yeniydi bu arada. Şöyle de göstereyim. Yeniledik. Gergimizi Hortumumuzu taktık. takmadık. Kaldıralım. V5'imiz var vesaire. Kaldıralım. Araç kalkıyor. Bu araç neden geldi usta? Bu araç müşterimizin anlattığına göre hararet yapıyor, su kaynatıyor, iple kalkıyor falan filan ve yaptırıyoruz yine aynı. Yaptırıyoruz, yağ yakma başladı. Haftada 1 litre mi dedi, bir şey dedi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bitiriyordu. Evet, bayağı bir sorunları vardı. Yarı otomatik kilit dönüş şanzıman sorunları vardı. Kavrama sorunu, mekatronik sorunu neyse bunları tamamen elden geçirdik. Artık motoru revizyonlu işlemini bitirdik. Toplam aşaması da bitmek üzere. Bugün cumartesi saat 18.30. 19.30 paydos olmadan çalıştıralım diyoruz. Yoğunluk devam ediyor bu arada. Yoğunluk devam abi. Yoğunluğumuz elhamdülillah. Dışarıda işlerimiz bizi bekliyor. Tekeri sağ yapıyoruz. Alan kazandık burada.
V kayışımızın Bekle. gergisi var arkadaşlar. Krank kasma ve vidaları. Aynen o da var Baran. Burada gergimizi ilk olarak ustamız 2 tane civatası var. Üst tarafından başladı. Tabii şu da bir detay usta. Buyur. V kayışını şu bağlantı ayağına göre ayarlamamız lazım. Ayaktan önce geçirmen gerekir. Aynen. Şöyle bakın Yoksa sallanıyor. bir daha sökersin. Ayağı tekrar sökme durumu oluşabiliyor. Getir o. Al lan. Krank kasnağının cıvataları ve kendisi hazır mı? Hazır. Tamam Baran. Toplam 6 olması lazım. Sen 5 mi buldun? Bir tane daha bulabilir. Kiminle krank kasma kan milli oluyor. Hadi Yok. ver. Hadi. Amalı oluyor. Bir numaradayız. Cıvataları çok fazla sıkmadık. Maalesef kırılmalara karışıyor. Kontrasını alıyoruz. Hemen alt kısımda egzoz takılıyor. Contasını koyduk. Ve buradan krank kasnağımızı Oraya bir artık civata lazım. Tamam. Klimadayız. Tabii ki klima söküldüğü için klimanın gazı da yok olmuş oldu. Yenilenmesi gerekecek. 3 tane uzun gövdeye sıkılan cıvataları var. Aynı zamanda rekorlarla bağlantısı var klima kompresörünün. Yazın bayağı bir klima kompresörü de değiştik arkadaşlar. Yazın özellikle çok ihtiyaç duyulan bir parça. Ancak herhalde usta bu klima kompresörü araca yük bindiriyor ve bundan Tabii ki. dolayı yakıtı fazlalaşıyor. Fazlalaşır. İçinde pistonlar olduğu için. Burada rekorumuzu sabitleyeceğiz. Bir tane ortadan giren civatası var. Buradan sıkıldığını gördüm. Yoğurtunun pek tadı yok ha. Evet, o hortum biraz caşamış gibi, usta yumuşamış bayağı. Yoğurtunu değiştirelim ya. Önce bir arabayı çalıştıralım. Tut lambayı. Ne olmuş buralar ya? Bakayım. Sunfix. Tabii o yüzden oraya da geçiremiyoruz usta, değil mi? Maalesef. Gergiye basacağız ve V kayışımızı geçirmeye çalışıyoruz. Geçti. Gergi oturduğunu ve kayışın gergimizin çalıştığını görelim. Gayet güzel. Usta Allah aşkına sabah getirdin. Harika. Gel onu ye. Ne? Yumurta ekmek. Ha olur vallahi yedim. Daha yemek yemedik ya. Ya bak görüyor musun abi? İnsanları mağdur etmeyelim diye yemek yemiyoruz. Şimdi şunu belirteyim arkadaşlar. Yağ yakmayı yapıyoruz. Geçen bir durum oluştu. Ne gibi bir durum? 15.000'de yağ değişiyorum usta gibisinden bir kelime çıktı. 10.000 ise 8.000'e düşecek bu arabanın yağ değişimi. 9.000'e düşecek. Bilgisini verelim. Aynı zamanda rödaj dönemi var. 1000-1500 kilometre boyunca bu aracın piston, sekman, yatak işte buna benzer işlemler yapıldığı için rödajdan geçmesi ve yağının 1500 kilometre sonra tekrar değişmesi gerekiyor. Yani 15.000, 20.000 bunlar arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz. Yani o yüzden lütfen bu tarz söylemlerden kaçınmanızı tavsiye ederim. İsterseniz 500.000 değişmeyin. Bu sizin aracınız, sizin bindiğiniz ve ailenizin kullandığı bir araç olarak
kalacaktır. Bu yüzden de hiçbir şekilde araçlarımızı tehlikeye atmıyoruz. İhmal etmeyelim. Öyle 15 bin, 16 bin, 9 bin kaldı falan filan yok arkadaşlar. Benzinli araç, motorum ömürlü olsun diyorsan, dizel araç, motorum ömürlü olsun diyorsan, 8 ila 10 bin arası motor yağın değiş arkadaşlar, değiş. O sizin bahsettiğiniz 15 bin, 20 binde daha ben yağ görmedim, yaşım 50. Bu arabanın artık tek marşta çalışması lazım. Baran içeri bindi. Akü. Eksi kutup başını bağladık. Ancak yapmamız gereken bir işlem daha var. Burada benzinimizin havasını almamız gerekecek. Nasıl hava çıktığını gördük. Kapat, aç. Kapat aç Baran. Kapattım açtım. Kapat aç. Kapattım açtım. Marşa bas. Diyorum. Evet, havasını alırsanız çalışması kolay olur. Kütüğün içerisinde benzin geliyor, sıkışıyor. Enjeksiyonlar düzenli püskürtme yapamayınca sen uzun marş yaparsın çalışır araba ama ben buradan bilmeyenlere burada hava memesi var. Bir de klima kapağı gibi, gaz dolum kapağı gibi kapağı var. Buradan havasını aldım diye aracın bir marşta bana mısın demez. Aracında tabii ki sorun yoksa. Evet Baran Usta. Var mı yanan lamba? Var mı herhangi bir yanan lamba vesaire? Lamba söndü mü kırmızı? Yağlanmamız söndü mü? Akü. Ben bir bakayım, kontrol edeyim. Hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Direksiyon çevir tamam. Bildiğin yok abi yani sıfır. Allah Allah. Terosla yıkandı Baran. Teros. Yani bu da neticede Supra olmasa da Opel yani. Sevdiğimiz arabadır. Yani uçarı kaçarı hızlı arabadır yani. Otobanda denk gelmeyin isterseniz. O kadar da abartmayalım istersen bana. Evet, aracımız ilk marşı yaptık, çalıştı. Kontrollerimiz var ama araca radyatör, yedek su bidonundan radyatör alt hortum ve termosu da giren hortumumuz bildiğiniz balon olmuş arkadaşlar, balon. Suyunu koymadım. Hortumu yenilemek istiyorum ve parçacı şu an aradım. Kapattığını söyledi. Bugün cumartesi mesai bitmiş onlar için. Pazartesi hortumunu yenileyip arabayı çıkaracağım buradan. Motor yaptığımız için usta. Motoru yeni yaptığımız için gördüğümüz kötü hortumları değişmek zorundayım. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 6 ay sonra yolda hortum balon olmuş artık. Patlar, yırtılır, su boşalır, farkına varmaz, hararet göstergesi yok. Tavan yapar, kırmızı yakar, conta yakar. Buna meyil vermemek için de hortum aksamını kontrollü bir şekilde değişimini yapıyorum. Kötüleri değiştiriyorum, iyi olanları kullanıyorum. Orada gördüğüm hortum kötü olduğu için değişime gideceğim. Sesimizi dinleyelim, devam edeceğiz. Kapat. Daha fazla çalıştırmamıza gerek yok çünkü içerisinde soğutma sıvımız yok. Şimdi arkadaşlar işlem bitti. Suyumuz yok. Biraz pompalayacağız. İşte bir problem var mı su sisteminde göreceğiz. Ben yakaladım bazı şeyler de o yüzden çekiyorum. Gel. Şu an nerede? Bir barda. Öyle tut. Görünüyor mu? Alaka. Düşüyor mu? Evet abi. Şurayı çek. Işığı tut. Burayı çek. Düştü. Burada tespitimizde yine radyatörün kaçağını söylemiştik. Lamba da gitti. Bir de kalorifer giriş çıkış hortumlarında problem var. Kaçırıyor.
Hatırlarsanız Opel Corsa'mızı bitirmiştik. Test işlemleri var arkadaşlar. Öncelikli olarak aracımızın gösterge panelinde herhangi bir arıza kaydımızın olmadığını bu şekilde gösterelim. Aracımız 198.895 kilometrede. Aracımızda aşırı bir titreme vardı. Şu an devir saatine baktığımız zaman gram oynama yok. Hani buraları kısa kesmeyeyim ki net bir şekilde görünsün. Görüyorsunuz şu an araba çalışır pozisyonda. Aşağı indiğimde aracın yine motorunun çalışmasını göstereceğim. Fanımız açtı galiba. Fanımız açtı. Şu an ise sizlerle beraber test işlemini gerçekleştireceğiz. Bu noktada arkadaşlar aracımızı A1 pozisyonuna alıyoruz. Aracımızın şanzımanında da çok büyük sıkıntılar olduğunu söyleyelim. Aracımızda kalkarken inanılmaz bir kerkinme vardı. Yani atıla atıla gidiyordu araba böyle. Şimdi vites geçişlerindeki vuruntular vesaire bunların hepsi çözülmüş mü? Hep beraber göreceğiz. Camlarımızı kapatıyoruz ki hissiyatı daha iyi alalım. Şu an A1 pozisyonunda. Geldik. Boş bir alandayız ve gidiyoruz. İkinci vitese gayet güzel geçti. 3'teyiz. Yine herhangi bir hissiyat yok. Üçüncü vites. Vuruntu yok. Bu aşamada arkadaşlar aracımızın motor bölgesinden bazı buharlanmalar göreceğiz, dumanlar göreceğiz. Bunlar gayet normaldir. Bunları minimize etmek için zaten hem test sürüşüne çıkıyoruz bir problem var mı diye, hem de motor ısındığı zaman yıkanan parçalar oluyor vesaire, bunlarda problemler oluyor. Yani ıslandığı için kuruması gerekiyor. Bu da buhara sebep verebiliyor. Bu yüzden bunu da hatırlatmış olalım. Şu ana kadar viteslerde herhangi bir şikayet, problem görünmüyor. Tabii yollarımızın da maşallah var. Vitesimizi düşürdü. Şu tarz yüksek rampalarda aracımızı manuele alıp çıkarsak bizim için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ardından yine otomatik pozisyonunda kendi haline bırakabiliriz. Şimdi az da olsa bir sürat yapacağız. Hemen o noktaya geçelim. Sport modumuzu aktif ettik. Ekranda da sport lambamızın yandığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım performansımız nasıl? Bakın dumanlar çıkıyor. Ben görüyorum. Siz görebiliyor musunuz? Kameradan bilmiyorum ancak. Bayağı dumanlar çıkıyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum dumanlar bunlar. Fan açtıkça daha da şiddetli bir şekilde geliyor. Ancak korkulacak herhangi bir sorun yok. Şimdi bir bakalım aracımıza nasıl gidiyor. Vitesin de geçişini zaten anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel gidiyor. Tabii ki yol bunun için müsait değil, ancak gidişini de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine dönüşünde de bir nebze basalım, ardından dükkanımıza gidelim. Herhangi bir sorunumuz şu an için yok. Bu sefer sport modumuzu devre dışı bırakıyoruz. Ekranda da devre dışı kaldığını gördük. Hafif yine basalım gazımıza. Gayet 120'yi güzel bir şekilde görüyoruz. Artık dükkana geçelim ve aracımızı bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Motorumuzun çalışmasını da gördük. Biraz hızlı bir aşamalardan geçti bu araba. Sökerken hızlandık.
Aslında konuşmadan yani anlatmadan bazı noktaları gösterdik. Bu yüzden hızlı görünmüş olabilir. Ayrıca şunu da belirtmem gerekir ki arkadaşlar, şanzıman bölümüne neredeyse hiç değinmedik. Ancak sizin gördüğünüz sadece kavrama değişimiydi. Ancak robotik sistemlere de işlemler uygulandığını söyleyelim. Ardından 4 aşamalı cihaz üzerinden Tek2 orijinal Opel cihazı üzerinden de kalibrasyon ve gereken ayarlama parametreleri yükledik ve bu yüzden de şanzımanımız olması gereken fabrikasyon ayarına döndü.